Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir poğaça tarifi hazırladım ki kabarmalara doyamayıp tepsinin boyunu geçen bir poğaça tarifi olacak. Bugüne kadar yaptığınız ve yapacağınız en güzel poğaça tarifi olacak. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun, bu güzel tarifimizin yapılışına hep birlikte geçelim. Sizler de beğenecek misiniz? Kabımın içine öncelikle 4 yemek kaşığı şekerimi alıyorum. Hemen üzerine 1 yemek kaşığı da tuzumu alıyorum. 1 su bardağı da ılık sütümü ilave ediyorum üzerine. 1,5 su bardağı da ılık suyumu ilave ediyorum. Ve tuzumun ve şekerimin erimesi için karıştıracağım. Sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Evet, tamam, yeterli. Şimdi üzerine 1 paket kuru maya ilave ediyorum. Sizler yaş maya da kullanabilirsiniz. 1 su bardağından 1 yemek kaşığı eksik de sıvı yağ ilave ediyorum. Sizler zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. 2 tane de yumurtamın akını ilave ediyorum. Sarısını üzerine kullanacağım. Şimdi yine bir karıştırmak istiyorum. Unumu almadan önce mayamın erimesi için. Evet, tamam, yeterli. Burada 6 su bardağı unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne de un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Biraz daha un ilave ediyorum. Ben kalan unumun da hepsini ilave ediyorum. Çünkü hepsini alacak. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Evet, hamurumu 5 dakika pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Yumuşak, ele yapışmayan bir hamur elde ettim. Şimdi ağzını kapatacağım ve 1 saat mayalanmaya bırakacağım hamurumu. Evet, hamurumuz mayasını aldı. Hemen şöyle göstereyim, bakar mısınız? Tel tel kabarmaya doyamamış hamurumuz. Şimdi hemen böyle havasını alıyorum. Sizler de hamurunuzun muhakkak havasını alın arkadaşlar. Çünkü neden derseniz poğaçamızı yerken böyle maya maya kokuyor. O kokuyu almamamız için muhakkak hamurumuzun havasını almalıyız. Evet, tamam. Şimdi poğaçamızın şeklini verelim. Hemen böyle elimi biraz yağlıyorum hamurumun yapışmaması için. Burada da 300 gram kaşarım var. Poğaçamın içinde kaşar kullanacağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi küp küp doğradım kaşarımı. Parça böldüm ve hemen şu şekilde elimle düzlüyorum. İçine 1 tane kaşarımdan ilave ediyorum ve hamurumun ağzını kapatıyorum. Ve avucumun içinde bu şekilde yuvarlayıp kapanmasını sağlıyorum. Yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine hamurumdan bir parça aldım. Ve şu şekilde parmak uçlarımla önce düzlüyorum. Sonra kaşarımdan ilave ediyorum ve ağzını kapatıyorum. Yine avucumun içinde bu şekilde iyice kapanması için yuvarlıyorum. Ve yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine hamurumdan gördüğünüz gibi yumurtadan birazcık küçük aldım.
İçine kaşarımdan ilave ediyorum ve ağzını kapatıyorum. Açılmayacak şekilde. Ve yine avucumun içinde bu şekilde yuvarlıyorum. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet, hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi üzerine böyle bir buzluk poşeti kapatacağım ve 20 dakikada tepsi mayası yapacağım. Evet, poğaçalarımız tepsi mayasını da aldı. Hemen üzerindeki poşetimi alıyorum. Ve yumurta sarımı ilave edeceğim. Önce bir karıştırıyorum yumurta sarımı. Sonra eşit bir şekilde bütün poğaçalarımın üzerine yumurta sarımı ilave ediyorum. Evet, tamam, yumurta sarımı da ilave ettim. Şimdi fırınıma alt üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp poğaçamı pişireceğim altı üstü kızarana kadar. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler yine de kendi fırınınızın ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Bunu da belirtmiş olayım. Evet, poğaçam pişti. Daha yeni fırınımdan aldım. Benim fırınımda yarım saatte pişti. Bunu da belirtmiş olayım. Şimdi bir 10 dakika dinlensin. Dinlendikten sonra iç dokusuna geçeceğim. Evet, poğaçam 10 dakika dinlendi. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? O kadar güzel bir poğaça tarifi oldu ki tel tel kabarmalara doyamayan ve sizler de görüyorsunuz ki kabarmaya doyamayıp tepsimizin boyunu geçmiş arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim. Kaydedin, kaybetmeyin. Çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz bir poğaça tarifi kendim yaptım diye söylemiyorum. Hemen böyle bir de içine açıp göstermek istiyorum. Yani pamuktan bile daha yumuşak bir poğaça tarifi olmuş. Bundan kesinlikle emin olabilirsiniz. Hemen böyle bir tanesini daha alıp göstermek istiyorum. Böyle yakından gösteriyorum ki iyice içini görün nasıl güzel kabardığını. Hemen böyle bir de içini açıp göstermek istiyorum. Gerçekten de çok güzel bir poğaça tarifi olmuş. Kesinlikle tavsiye ederim yapmanızı. Çünkü böylesine kabaran bir poğaça tarifini zor bulursunuz arkadaşlar. Benden söylemesi. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz ve birbirinden güzel tariflerimi de kaçırmamış olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyalarınızda sevdiklerinizle de paylaşabilirsiniz. Evet, kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.